Her yaz olduğu gibi o sene de köye gitmiştik. Şehirden çıkıp o toprak yolları gördüğüm an içim hep sevinçle dolardı. Babaannemle dedemin evi kocaman bir köy eviydi ve benim için dünyadaki en güzel yerdi. Her köşesini ezbere bilirdim. Ahırın yanındaki incir ağacını, çitin arkasındaki su kuyusunu, akşamları içeri dolan saman kokusunu. Evde bir de halam yaşıyordu. Yaşı epey ilerlemişti ama hiç evlenmemişti. Annem, onun da kaderi öyleymiş demişti bir keresinde. Çocuk aklımla onun hep yapayalnız olduğunu düşünürdüm. Sessiz bir kadındı. Çoğu zaman soru sorulmadıkça ağzını bile açmazdı. Yine de bana kötü davranmazdı. Sadece tuhaf bir şekilde uzak dururdu. Köyü çok severdim. Her gidişimizde orada kalmak isterdim. Ama annem yaşım küçük olduğu için izin vermezdi. Biraz daha büyü, sonra oğlum derdi her defasında. Birkaç gün kaldıktan sonra istemeye istemeye şehre dönerdik. Yıllar geçtikçe biraz daha büyüdüm. O yaz köye gittiğimizde amcamlar da oradaydı. Kuzenimle yaşlarımız neredeyse aynı. Gün boyu ormanlık yolda oynadık. Dereye taş attık. Akşam olunca sobanın yanında babaannemin anlattığı hikayeleri dinledik. O yaz yine annemden kalmak için izin istedim. Ama kuzenim orada kalacağı için annem, babaannen yaşlı, ikinizle birden ilgilenemez dedi. Seneye kalırsın söz. Bir sonraki sene gerçekten sözünü tuttu. O yaz ilk kez köyde tek başıma kaldım. Köyde ilk günüm düşündüğümden daha sessiz geçti. Annemle babam arabayla uzaklaşırken orada ilk defa yalnız kalacağım için heyecan doluydum. Artık akşama kadar kimse hadi içeri gir demeyecekti. Kaldığım oda evin arka tarafındaydı. Penceresi bahçedeki ceviz ağacına bakıyordu. Duvarlarda çerçevelenmiş danteller, köşede küçük bir tahta dolap, yerde halı yerine kilim seriliydi. Odada hep bir rutubet kokusu olurdu. Ama bana rahatsızlık vermezdi. Babaannem her sabah erkenden kalkar, ekmek pişirirdi. Dedem de avluda oturur, tütün sarardı. Evde konuşmalar hep kısaydı. Herkes önündeki işiyle ilgilenirdi. Halam sabahları erken uyanır, kimseyle konuşmadan dışarı çıkar, nereye gittiğini söylemezdi. Sonra sessizce döner, sanki görünmek istemiyormuş gibi duvar kenarlarına yakın yürürdü. Bir defasında babaanneme, halam sabahları nereye gidiyor diye sordum. Babaannem, mezarlığa uğruyor dedi. Kimin mezarı, neden her gün gidiyor gibi ayrıntılar da sordum. Ama babaannem daha fazlasından bahsetmek istemedi. Gece olunca köydeki bütün sesler değişirdi. Uzaklardan köpek avlamaları duyulurdu. Ama en tuhafı evin içindeki sessizlikti. İlk gece yatağıma uzandığımda tavandan ayak sesleri geldi sabaha kadar. Ağır ve ölçülü adımlar. Üst katta, tam benim odamın üstündeki odada halam kalıyordu. O gece neden sabaha kadar odasında gezindiğini anlayamadım. Sabah olduğunda ise hiçbir şey olmamış gibiydi. Halam erkenden çıkıp gitti. Birkaç saat sonra ise her zamanki sessizliğiyle geri geldi. Geceleri duyduğum ayak sesleri devam edince babaanneme geceleri bu sesten korktuğumu söyledim. Babaannem bu sesin farelerden geldiğini söyledi. Ev eski olduğu için en ufak bir tıkırtı yankılanıp duyulur. Alışırsın birkaç güne dedi. Babaannem seslerin fareden geldiğini beni rahatlatmak için söylemişti. Ama bu beni daha da korkutmuştu. Artık tavandan gelen her sesle daha da irkiliyordum. Ya fare tavanı deler de üstüme düşerse diye kuruyordum kafamda.
Ama birkaç gün sonra gerçekten de bu sese alıştım. Ne yazık ki bu defa alışmamı gerektirecek başka tuhaflıklar yaşanmaya başladı. Geceleri yattığım odanın kapı kolunun bir iki defa aşağı doğru eğildiğini gördüm. O anlarda yerimden sıçrayıp kapının açılmasını bekledim ama açılmadı. Sadece kapının kolu oynamıştı. Bu ikinci defa olduğunda bir süre bekleyip ayağa kalktım ve kapıya kadar yürüdüm. Ama açıp arkasına bakmaya cesaret edemeden yerime döndüm. Babaanneme bundan da bahsettim. Geceleri halamın kalkıp evde yürüdüğünü söyledim. Çünkü bunların ondan kaynaklı olduğunu düşünüyordum. Ama babaannem yine beni ciddiye almadı. Halan gece top patlası uyanmaz. Sabah da herkesten önce uyanır dedi. Öyleydi gerçekten de. Her sabah kalktığımda halam ayakta oluyordu. Bütün gece dolaşsa sabah erkenden kalkamaz herhalde diye geçirdim aklımdan. Ama yine de o seslerin halamdan kaynaklandığı içime doğuyordu. Bir gece bu düşüncemi destekleyecek bir şey yaşadım. Yine geç saatlerde odanın kapı kolundan gelen gıcırtıyla gözlerimi araladım. Kapının kolu yine aşağı doğru eğilmişti. Bunu görünce iyice büzülüp battaniyeyi burnuma kadar çektim. Gözüm kapıdaydı. Kol bir iki saniye bastırılmış bir şekilde bekledikten sonra tekrar bırakıldı. Aradan biraz daha zaman geçtikten sonra tekrar aşağı doğru bastırıldığını gördüm. Gözlerimi iyice kapıya doğru diktim. Kapı yavaşça açılmaya başladığında kalbim duracak gibi oldu. Birkaç saniye geçtikten sonra bir karaltının içeri doğru hareket ettiğini gördüm. Gözlerim bir anda afallamıştı. Ama sonra karaltıyı daha net seçebildim. Uzun, gecelik giyen bir kadındı. Duruşundan halam olduğunu anladım. Babaannem olsa biraz daha kısa boylu ve kambur olacağından dolayı halamdan başkası olmasına imkan yoktu. Tam da tahmin ettiğim gibi. Geceleri duyduğum seslerin kaynağı oydu. Ama şimdi odamda ne arıyor olabilir ki diye sorguladım. Bir yandan da öylesine korkuyordum ki bütün bedenim titremeye başlamıştı. Halam kapının önünde biraz bekledi. Gözlerim onu iyice seçebilmeye başladığında orada durmuş, benim yattığım yöne doğru baktığını fark ettim. Hemen gözlerimi sıkıca kapattım. Zaten battaniye de burnuma kadar çekilmiş vaziyetteydi. Biraz daha kaldırıp başımı tamamen battaniyenin altına gömmemek için kendimi zor tutuyordum. Uyuyor olduğumu sansın diye hiç hareket etmemeye çalıştım. Ayak sesleri duyulmaya başladığında bana doğru yürüdüğünü anladım. Sesler yatağımın kenarına kadar geldiğinde kesildi. Hemen başucumda bir nefes hissettim. Halamın yüzüme doğru eğildiğini hissedebiliyordum. Uyuduğumdan emin olmak istiyor gibiydi. Nefes alışverişlerini yüzümde hissedebiliyordum. Nefesi uzaklaşıp tekrar ayak seslerini işitince yarı tuttuğum nefesimi serbest bırakıp gözlerimi araladım. Halamın arkası dönüktü. Ayakta biraz dikildikten sonra odanın ucundaki dolaba doğru yürüdü. Dolabın kapaklarını açıp rafları karıştırmaya başladı. O anda kapıya doğru koşup odadan çıkmak geçti aklımdan. Ama korkudan hareket edemedim. Halam rafları karıştırdıktan sonra dolabın kapaklarını usulca kapattı. Sonra yatağımın ucuna doğru yürüdü. Orada uzun bir süre bekledi. Ne yaptığını görmek için iyice bükülüp başımı aşağı doğru kıvırdım. Yatağın ucundaki sandalyede oturuyor olduğunu gördüm. Orada oturup benim başımda beklediğini düşündüm ilkin.
Ama sonra pencereden dışarı doğru baktığını fark ettim. Sanki dışarıdan birini bekliyordu. Ama neden benim yattığım odadaydı? Saatlerce o sandalyede hareketsiz bekledi. Bir süre sonra halamın odadaki varlığını unutup uykuya dalar gibi oldum. Tam dalmak üzereyken bir ses duyup irkildim. Başımı hemen yatağın ucuna doğru çevirdim. Ama halam orada değildi. Gitmişti. Çıkarken kapıyı da kapatmıştı. Ben de o sese uyanmış olmalıydım. Ertesi gün uyandığımda pencereden halamın dışarıdan dönmekte olduğunu gördüm. Kalkıp yüzümü yıkadıktan sonra babaannemin yanına gittim. Ona gece halamın odaya gelip pencereden baktığını söyledim. Babaannem güldü ve yine aynı şeyi söyledi. Halan gece top patlasa uyanmaz. Neden beni ciddiye almadığını anlayamıyordum. Ona bir daha bu durumdan bahsetmedim. Evet, halamın geceleri odamı ziyaretleri devam etti. Bazı geceler tavandaki ayak seslerinden pencerenin kenarına yürüyüp orada oturduğunu anlıyordum. Bazı geceler ise benim yattığım odaya geliyordu. Odaya girdiğinde ilk yaptığı şey her zaman benim uyuduğumdan emin olmak oluyordu. Soluğunu yüzümde hissettiğim her an nefesim kesilecek gibi oluyordu. O kadar tedirgin oluyordum ki göz kapaklarımı bile hareket ettirmeden durmakta zorlanıyordum. Nedense ona hep uyuyor gibi görünmek zorunda olduğumu hissediyordum. Uyumadığımı anlarsa bana kızacağını ya da uyanık olduğumdan hoşnut olmayacağını düşünüyordum. Bana yaptığı şey tam olarak buydu. O odada bulunmanın zorunluluğuyla her gün uyuyor gibi görünmemi isteyen oydu. Uyuduğuma ikna olduktan sonra odanın içinde dolanıyor, yine dolap raflarını kurcalıyor ve en sonunda pencerenin kenarındaki sandalyede oturuyordu. Odadan çıktığı ana hiçbir zaman şahit olamadım. Uzun kaldığından dolayı bir süre sonra uyuyakalıyor, çıktığını kapı sesinden anlıyordum. Babaannemlerde 2 ay kaldım. Orada olduğum süre boyunca gündüzleri etrafta koşuşturup oynayarak keyifli vakit geçirdim. Ama geceleri başka bir alemdi. Halamın evde dolaşması ve odama gelip saatlerce beklemesi başta beni korkutsa da zamanla buna alışmaya başladım. Ama hiçbir zaman ona bunu neden yaptığını sormaya cesaret edemedim. Yanına yaklaşmaya bile çekindim çoğu zaman. Gitmeden bir gün önce ona her gün ziyaret ettiği mezarlığı sorabilecek kadar cesaretimi toplamıştım ancak. Bana sadece sevdiği birini ziyaret ettiğini söyledi. Ondan başka hiçbir şey öğrenemedim. Eve döndükten sonra anneme orada yaşadıklarımdan bahsettim. Annem gayet normal bir şekilde belki de bir derdi vardır, geceleri uyku tutmuyordur dedi. Hiçbir zaman benim şahit olduğum durumun garipliğini anlayamadı. Sonraki senelerde köyü ziyaret ettiğimizde kalmak için hiç ısrar etmedim. Orada kaldığım yazın üzerinden 4 sene geçti. Bu yaz orada yine kuzenimle karşılaştık. En son 5 sene önce yine o köyde bir araya gelmiştik. O zamandan bu yana ikimiz de büyümüştük. Köyde kaldığımız zamanlardan söz açılınca dayanamayıp ona halamın tuhaflıklarından bahsettim. Beklediğimin aksine anlattıklarımla ilgilendi. Sorduğu sorulardan onun da orada benzer şeyler yaşamış olduğunu sezdim. Halamın her gece odanın ucundaki sandalyede oturup beklediğini söylediğimde bir süre duraksadı. Sonra kendi yaşadıklarını anlattı. Kuzenim benden bir sene önceki yaz kalmıştı orada. Hem de benim kaldığım odada, aynı yatakta. O da geceleri ayak sesleri duyduğundan bahsetti. İlk olarak sadece tavandan gelen ayak seslerini duymuş benim gibi. Sonra
geceleri odaya biri girmeye başlamış. Ama hiçbir zaman yüzünü tam olarak göremediğini söyledi. Onun babaannem olduğunu düşünmüş. O anda geçmiş zamanı anımsamaya çalıştım. Aslında ben de odaya girenin yüzünü hiçbir zaman tam olarak seçememiştim. Ama halam olduğunu düşünmüştüm her zaman. Kuzenim o kişinin aslında evden biri olmadığını söyledi. Bunu daha sonraları anladığını ve o anda gördüklerini anlattı. Her gece sandalyede babaannemin oturduğunu sandığından dolayı korksa da hiçbir şey yapmamış. Bir gece dayanamayıp onun sandalyede oturduğu sırada tuvalete kalkmış. Kalktığında önce babaannemin yattığı odaya bakmak istemiş. Bunun içinden gelen bir dürtü olduğunu söyledi. Babaannem ve dedemi odasında yatarken görünce eli ayağına dolanmış. Halamı da kanepede yatar halde görünce bağırıp ağlamaya başlamış. Babaannemler kalkıp onu sakinleştirmeye çalışmışlar. Kuzenim ağlayarak odada biri olduğunu söyleyince gidip odaya bakmışlar ama kimse yokmuş. O seneden beri bir daha köyde kalmadığını söyledi. Tıpkı benim gibi. Kuzenimin anlattıkları içimi ürpertti. Belki bir yanılsamaydı. Belki de gerçekti söyledikleri, bilmiyorum. Ama 2 ay boyunca yatağımın ucunda oturan birinin olduğu bir gerçekti. O kişinin halam olması ihtimali zaten yeterince tüylerimi ürpertiyordu. Şimdi ise onun başka bir şey olduğu ihtimaliyle karma karışık bir haldeyim.